Herkese merhaba. Ben Bayça'da Akademi'den Doğukan. Bugün sizlerle ilk serimiz olan bir Spring Boot'la kitap alışveriş sitesi projesi hakkında konuşacağım. Bu proje nasıl işleyecek, neler kullanacağız şeklinde. Ve bu proje için bir class diyagramı oluşturdum. Bunun dışında projenin ilk model kısımlarında bugün yazacağız. Ee, Projeyi şöyle açıklayabilirim. Bir işte user olacak, kitaplar olacak, user kitabı alacak şeklinde gerçekleşen bir aslında basit çaplı bir proje olarak düşünebiliriz. Bu projenin özelliği ise işte RabbitMQ olur, Kafka olur, Redis olur. Bu tarz teknolojileri de kullanmayı planlıyorum. Bu tarz artık ileri teknoloji diyebileceğimiz ya da sık kullanılan teknoloji diyebileceğimiz şeyleri kullanmayı da planlıyorum. Ondan dolayı bu şekilde diyeyim. Sınıf diyagramımıza bakacak olursak bir kitap sınıfımız var. İşte burada klasik bir kitabın özellikleri var. ISBN, title falan filan. Burada kitap sınıfına dikkat etmemiz gereken kısım ISBN aslında ID'si kitabın. O şekilde düşündüm. Fakat bu ISBN'i şey olarak artmıyor. Sırayla artmıyor. O yüzden kitabı oluştururken girmek gerekiyor ISBN'e. O şekilde diyeyim. Onun dışında user'ımız var. Bir kullanıcı klasımız. Bu user'ımızın ID'si var. Tabii ki de. Ee, Buraya metotları bu şekilde yazdım. Fakat bunlar tabii ki de bir servisin içinde olacak. Metotlar servis kısmında olacak. Ben daha az karmaşık gözükmesi için bu şekilde yazdım. E, Öyle ve order'ımız var. Bu order'da şey olarak düşünebiliriz. Şöyle biraz böyle de tam gözükmüyor. Heh. Bu order işte kullanıcı kitap alınca bir tane sipariş oluşacak. Bu order ona yarıyor diyebiliriz. İşte aralarındaki ilişkiler var. Ve bu order'da da dikkat etmemiz gereken kısım aslında farklı olan kısım. Order status kısmı. Burada bir siparişin durumu var. Mesela işte hazırlanıyor, yola çıktı, dağıtımda, teslim edildi gibi. Onu tutan bir enumeration var burada. O şekilde şimdilik böyle duruyor. Tabii ki de bu yeni şeyler eklenecek falan filan. Burası değişir gibi düşünüyorum. Şimdilik böyle yaptım. Onun dışında bir de DTO'larımız var. Bu DTO'ları kullanma sebebimizi tabii ki de ileriki videolarda anlatacağım. DTO'lar işte dış dünyadan API'larımızdan veriyi alırken bizi çok rahatlatan şeyler ve kodumuzun çok daha clean olmasını sağlıyor. O yüzden DTO kullanmak istiyorum bu projede. Ve bu projeyi yaparken de işte sektör standartlarını göz önünde bulundurarak gerçekleştirmeyi planlıyorum. Ondan dolayı bu şekilde diyebilirim. DTO'lar zaten ileriki videolarda bahsedeceğim. Bugün dediğim gibi bu class diyagramını gösterip bu şekilde modulları oluşturacağım. Şimdi Spring Initializer kullanıyorum ben. Bir Spring projesi yapacağız. Bu arada frontend kısmı da gelecek. Yani Java dedim diye şey olmasın. Ben Maven kullanacağım ama Kotlin dışında zaten Groovy ile Maven arasında çok büyük bir fark yok. O yüzden Groovy de kullanabilirsiniz. Kotlin'de biraz fark var. Kotlin'de aslında öğrenilmesi gereken bir şey gibi, bir dil gibi. Zaten Java'ya çok benziyor. JVM kullanıyor ve sektörde giderek kullanımı artıyor. O yüzden ileriki videolarda Kotlin'le yaptığım farklı versiyonları da gelebilir. Maven kullanıyoruz. Buraları çok aslında düzenlemek istemiyorum. Rastgele takılmayı tercih ediyorum. Burada mesela ne olsun? Bookstore Backend olsun burası. Burayı da böyle yapalım. Burada da bookstore diyeyim. Şimdi dependency'lerimizi ekleyeceğiz. Spring Boot'ta daha önce çalıştıysanız buraları kesinlikle görmüşsünüzdür zaten. Neler eklerim kısmında Lombok kullanmayı düşünmüyorum projede. Normal bir şekilde ilerlemeyi e, düşünüyorum. Lombok tabii ki de bize çok ciddi avantajlar sağlayabiliyor. Getir olsun, setter olsun falan. Ama yani bu Lombok'un aşırı kullanımı da test edilebilirliği düşürüyor.
O yüzden Lombok şimdilik kullanmayı düşünmüyorum ama eğer işte günün birinde getir setir yazmaktan falan bıkarsam tabii ki de kullanabilirim, ya da bu yıldır fonksiyonları yazmaktan bıkarsam tabii ki de kullanabilirim Lombok'u. Neler indirelim? Şimdi geldim. Spring Web bir gelsin. Onun dışında Spring Web'i Spring Web zaten tüm Spring şeylerinde kullanılıyor. İşte REST servisleri oluşturmamızı sağlıyor. Ondan dolayı ekliyoruz. O şekilde diyebilirim. Bunları tabii ki de sonradan da ekleyebiliriz. O yüzden şu anda hepsini dolu dolu şeye eklemek yerine sadece gerekli olanları şu core olanları eklemeyi düşünüyorum. Mesela JPA. JPA ile birlikte veri tabanı bağlantılarımızı çok daha kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Aslında veri tabanı bağlantısı demek yerine veri tabanındaki tablolarla, burada gösterdiğim sınıflarla veri tabanı tablolarını bağlayabiliyoruz ve bizim işimizi gerçekten çok kolaylaştırıyor. Zaten çoğu projede kullanılır. Veri tabanı olan her projede kullanılır diyebilirim. O işe yarıyor. Onun dışında PostgreSQL Flyway var. Önce o çıktı. Flyway'de şöyle yapıyoruz diyebilirim. Mesela bir veri PostgreSQL kullanacağım dedim. PostgreSQL kullanacağım zaman veri tabanından işte bir PostgreSQL'in terminal kısmından ya da uygulamasından işte yeni bir şey oluşturmam lazım. Tablo oluşturmam lazım. Oralara işte sütunlar falan filan eklemem lazım. Fakat mesela bu projeyi ben 2 kişi yapıyorum diyelim. Ya da 3 kişi yapıyorum diyelim. Sürekli veri tabanını paylaşmak, şey yapmak ya da veri tabanını paylaşmak zaten kendi başlı başına bir sıkıntı. O yüzden Flyway kullanıyoruz. Flyway ne işe yarıyor dersek veri tabanını direkt kodun içinde, kod direkt başlarken oluşturuyor. Zaten bu kısımda ben PostgreSQL kullanacağım dedim ama onu Docker'la kullanacağım. Bilgisayarımda yüklü olan bir şeyle değil, Docker'la PostgreSQL'i ayağa kaldıracağım. Uygulamayı bağlayacağım. Flyway ile de o direkt otomatik tabloları falan filan oluşturacak. Bu şekilde yani hem paylaşılabilirlik artıyor hem de daha rahat diyebilirim. Onun dışında Postgre dedik. Postgre'mizi de ekleyelim. Redis, başka bir şeye ihtiyacımız yok sanırım şimdilik. Son bir check yapayım. Yok başka bir şeye ihtiyacımız. Şimdi bunu direkt generate diyerek bilgisayarımıza indirebiliyoruz. Mesela buraya indirim. Evet, şimdi geri döndüm. Az önce tarayıcıyı paylaştığım için devam ediyorum. Burada sınıf diyagramı bulunuyor ve indirdiğim yer bulunuyor. Bunu şimdi tümünü ayıkla diyelim ve artık bunu kaldırabiliriz. Şimdi şunu da hatta içine atayım. Bir şey olmaz. Şimdi bunun içinde bizim dosyalarımız var. Bunları da VS Code'la açacağım. Buraya de yazıyorum. Nokta dediğim zaman açacak. Evet, bu şekilde de dosyayı açtım. Ben VS Code kullanacağım. IntelliJ veya da başka bir şey kullanmayacağım. VS Code'la devam edeceğiz. Evet, şimdi VS Code'dan devam ediyorum. Burada şurayı kapatabilirim. Şimdi şurası dediğim gibi class diyagramı. Size birkaç tane extension göstermek istiyorum burada. Spring Boot için direkt Spring Boot'un kendi extension pack'i var. Bu şekilde. Bunu indirirseniz çok daha rahat, yani geliştirebilirsiniz diyebilirim. Çok daha rahat değil, artık geliştirebilirsinize dönüyor olay. Ve bu şekilde sınıf diyagramını bu şekilde açabilmek için de Drava.io Integration diye bir şeyimiz var. Bunu da kullanarak sınıf diyagramlarını bu şekilde açabilirsiniz. Normal VS Code'da açılmıyor. Böyle diyeyim. Burada şimdi dizimimize baktığımız zaman pom.xml var. İlk olarak bu dikkatimizi çekiyor. Bu pom.xml'de bizim şeyimiz aslında. Spring Initializer'da indirdiğimiz dependency'lerin
bir listesi diyebiliriz. Bunun tüm dependency'lerin işte ne olduğunu söylüyor. Biz yeni bir şey eklediğimiz zaman da buraya böyle dependency ile ekleyebiliyoruz. O indirdiğimiz şeyleri burada gösteriyor. Bu şekilde diyeyim. Yani diğer tüm dependency'lerin parent gibi düşünebiliriz. Şimdi source'a giriyoruz. Main Java diyelim. Ve burası da bizim uygulamamız. Uygulamamızın ilk kısmı diyebiliriz şimdilik. Şurada belirttiğimiz gibi dizin içinde dosyalarımız. Belirttiğimiz dizinin içinde dosyalarımız. Burada tabii ki de resource kısmında database migration kısmı var. Burası Flyway için indirdiğimiz Flyway için. Şimdi ilk modulları oluşturarak başlayabiliriz. Flyway'i sonraki videoda yapabilirim. Şimdi bir folder oluşturacağız ve buraya modul diyeceğiz. Bu şeyimize yanlış yerde oluşturduk onu. Evet, onu yanlış yerde oluşturduk. Hemen bir silelim. Nazara geldik. Şunu hemen şöyle modul diyelim. Bu oluştururken benim diğer kişilerde de gördüğüm ve dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi işte küçük harfle oluşturmak klasörleri. İlk şeyimiz de book olacak zaten. Book Java diyelim. Bu şekilde kalsın şimdilik. Burada zaten görüyoruz ne olduğunu. Şimdi şunu şöyle yana alarak daha rahat bir şekilde çalışabilirsiniz. Şurayı da bunun normal. Tamam. Zaten bir şey yokmuş. Bir şey var sandım. Bu şekilde yani bu extension en güzel olayı bu diyebilirim. Bu şekilde yana alıp çalışmak. Şimdi isterseniz başlayalım. Önce bu tabii ki de bir entity table olacak. Ama bunları sonraki videomuzda açıklarsak daha iyi olacağını düşünüyorum. Sadece içinde işte ISBN title, author gibi şeyleri yazsak daha güzel olur. Şimdi ID şeyle ID niye gelmiyor? Evet, şimdi geri döndüm. Şimdi ID'nin geldi. Bu ID'yi bu şekilde şey yapabiliriz. Ama şundan önce şuraya bir entity dersek geldi. ID'miz de geldi. Şimdi ISBN'i ID olarak düşünmüştük. Bu şekilde yaptık. Şu an uygulama bizim ISBN'imizin ID olduğunu biliyor. Bu şekilde. Şimdi şey kullanmayacağız dedik. Şurayı da küçültebilirim aslında. Şeyi kullanmayacağız dedik. Lombok. O yüzden ctrl nokta yapıyorum. Burada generate getiren setters diyorum. Bunun yerine şöyle bir şey de yapabilirim. En son boşluğa gelirim. Generate daha fazla şey oluşturduğum zaman, şuradakinin hepsini oluşturduğum zaman boşluğa gelip hepsini direkt getir setlerini oluşturabiliyorum. Öyle yapayım hatta direkt. Private string title bir şey yaptık. Yanlışlıkla. Şimdi bu değişkenleri yaparken küçük harf yani camel case denilen şekilde yapmak önemli. Bu tabii ki de sizin çalıştığınız yerin kültürüne bağlı olarak da değişiyor. O yüzden bu oryantasyon şeyleri var zaten yeni bir işe girdiğiniz zaman. Bu şekilde yazıyoruz şimdi hepsini. Private string text de yazdıktan sonra şimdi geliyorum ctrl nokta diyorum generate getiren setters hop hemen yaptı. Yani Lombok'ta tek işaretle de yapabiliriz bunu. Ama burada da bu şekilde hemen yaptı. Şimdi ben buraları ayırmak için aslında şöyle bir şey yapıyorum. Yani aslında belli oluyor. Ama işte bu şeylerin nerede başlayıp nerede bittiğini anlamak için getters and setters diyelim buraya. Hop geldim buraya. Şimdi constructor'larımı oluşturacağım. Bir tane boş olsun istiyorum. Sen kal öyle. Şu burada silelim ya.
Onun dışında bir tane all olsun. Constructor all olsun bu. Ee, bir ne oldu diye durdum bir sürü hatayı görünce. Toggle price int stock string text dedim. Şimdi buraya geldim. Şu sene bir göndereyim. This nokta ISBN eşittir ISBN'le başlayalım. Buradaki buradaki aslında işte constructor yapısı şuna yarıyor diyebiliriz. Ben bu sınıftan bir nesne oluşturduğum zaman direkt bu parantez içine ilgili değerleri yazıp nesneyi oluşturabiliyorum. Buradaki this zaten benim nesnem. Oluşturduğum nesnenin ISBN'i ile parametre olarak alınan ISBN'i eşitliyorum. Hepsini bu şekilde yapacağım. Hangisindeydik? Hepsini de kapattım. Price dog this nokta text. Buradaki text'i ben ürünün açıklaması olarak düşündüm. O şekilde. Şimdi bir tane de builder fonksiyonu oluşturmak istiyorum aslında. Bunu tabii ki de yukarı taşımam lazım. Tamam. Dur bir saniye. Builder fonksiyonun mantığı şu aslında. İşte tek satırda görünerek bir nesne oluşturmak diyebiliriz. Görünerekten kastım da şu. Yani görüyorum şeyleri işte ISBN diyorum, ISBN yazıyorum falan nokta ISBN yazıyorum falan, bu şekilde nesne oluşturmayı çok daha kolaylaştırıyor. İhtiyacımız var mı? Tam emin değilim. Ama yani yapsak iyi olur sanırım. Şurayı kapatabiliriz artık. Ya da açık dursun. Hop. Hop gel bakayım böyle. Sen bir küçül. Yolda değiliz. Hop buradayız. Şöyle dur bakalım sen de. Şimdi builder'ı şöyle Lombok kullanırsak direkt add builder deyip oluşturabiliyoruz. Ama biz birazcık uğraşacağız diyeyim şimdi. Public static builder dedim. Hop böyle açtım. Evet. Şunları direkt şuradan alayım ya. Bunları aldım direkt. Böyle. Şu ID de kalabilir hatta. Hop böyle gönderdim şimdi ben bunları. Ondan sonra bir tane constructor'ımız var. Böyle kalacak bura. Bu constructor'la direkt builder oluşturacağız. Sonrasında işte asıl builder'ın özellikleri geliyor. Public dedim. Builder dönmesini istiyorum. ISBN string de ISBN'imiz herhalde. ISBN dedim. Hop. Bu şekilde bir şey oluşturdum. Bu işte nokta yazıp ilerliyoruz demiştim ya. O işte bu. Ve builder dönmesini istiyorum. O yüzden this'i döndüreceğim bu sefer. Yani set etme metodu aslında bu. Ama builder dönmesini istediğim için this'i döndüreceğim. Şöyle hemen this nokta. Hop. Bu şekilde yaptım. Şimdi diğerlerinin de aynısını yapacağım hemen. Buraları belki hızlandırabilirim. Title'da yaptım. Public author
Bunun yapmanın bir kolay daha yolu var. Hemen ona değineyim. Buraya mesela gene geldim. Setter oluştur diyorum sadece. Burada sadece şunları silerek setleri siliyorum. Void'lar yerine de işte builder yazıyorum. Zaten alınan şey aynı. Hatta öyle de yapabilirim. Öyle daha şimdi öyle yapayım. Daha çok işime gelir sana. Şimdi tıkladım buraya. CTRL'ye basıp yok alt mıydı? Alta basıp ha alta basıp diğer şeye de tıkladım. Şu setleri bir göndereceğiz önce. Gönderdim. Bu Builder yazdım. Hop. Okey. Şimdi çıktım. Buraya geldim. Alt bastım. Return istedim. Bitti. Direkt yazarken yolun yarısında aklıma gelmese iyiydi bu. Tabii ki de. Bu şekilde de işte istenilen şeyleri yaptım. Şunlar tabii ki de küçük harfli olsa daha iyi olacak ama kalsın ya. Bir şey olmasa. Ya da aklıma takılmışken yapayım hemen küçük harfli. S T. Okey. Şimdi nereye geldik? Bitirdik. Şimdi build etme kısmındayız. Public bu neydi? Book'tu değil mi? Aynen. Book build dedim. Hop, bunu böyle açtım. Return new book ISBN oluyordu. Title şurada kaymış. Price stock text dedim. Şunu da şöyle taktım. Bu builder fonksiyonu sayesinde şu an şöyle şeyler yapabiliyorum. Mesela ya da hepsini tamamladıktan sonra göstereyim bunu da. Şimdi bu kısmım hazır. Eklemem gereken sadece tek bir kısım var. İşte class bağlantısını yapmak için şuraya table ekleyeceğim. O kadar. Şimdi diğerlerini de seriden yapalım. Evet, geri geldim. Şimdi kalan kısımları hızlandırarak yapabilirim. Çünkü çok benzer şeyler zaten. Onun dışındaki yerlerde durdururum. Şimdi buraya user Java dedim. Sen ama oraya gitme, buraya gel. Artık book'la işim kalmadı zaten, kapatayım onu. Şimdi şuna şu özellikleri dolduracağız. User'da entity'yi gönderirim gene bir. Gene bir ID'miz var user'da ama burada artık generated value generated value direkt. Sen bir git. Stratejiste identity ya generation type yok mu? Nasıl yok? Böyle bir şey olması lazım. Şeyi fark ettim. Bunun için herhangi bir şey işte import edilmesi gerekmiyormuş. Direkt yazabiliyormuşuz. Yani direkt ben private long id deyip girebilirim diye düşünüyorum. Tamam, şu an kesinlikle okeyiz. Import gerekiyormuş tabii ki de. Ben oradaki hata altında değişken olmadığı için sanıyordum ama öyle değilmiş. Import gerekiyormuş. Şimdi girdim, bu böyle olduğu için program otomatik olarak kendininkini arttıracak. Onun dışındaki şeylerimiz tamamen aynı. Private string password. Hızlandırsam mı? Hızlandırmasam mı acaba?
Tamamız değil mi şu an? Unuttuğumuz bir şey olmadı. Yani. Hop yaptım. Generate settings. Bu arada şunu görmemiştim öncekinde. Öncekinde teker teker dur sen. Teker teker yazdık ya burada sanırım. Ya teker teker yazmak yerine Constructor'da bu şekilde hepsini işaretleyip böyle mi işaretleniyor? Hepsini işaretleyip direkt böyle gönderebiliyor musun? Bunu da şimdi öğrendim. Çok iyi oldu. Hop böyle dedim. Bir tane de boş istiyorum. Tamam, şimdi şuraya geldim. Hop. Getir. Yani lombok olmadan da buraya kadar çok hızlı bir şekilde ilerleyebiliyoruz. Yazılıyordu. Nasıl yazıldığını unuttum. Neyse. Ama burada şey tabii ki de ID'yi sileceğiz. Daha doğrusu bir tane ID'li olsun, bir tane de ID'siz olsun. Çünkü şöyle ID'yi program otomatik oluşturuyor ama bu ID alan constructor'da illaki kullanırız gibime geliyor. Ne olur ne olmaz diye kalsın o orada. Eğer işte kullanmazsak zaten şey yaparız, çıkartırız tekrar. Bir tane de ID olmayan yaptık. Çünkü ID program otomatik oluşturduğu için böyle kalsın işte. Şimdi tabii ki de bu yıldırsız olmaz diyelim. Public static class bu yıldır dedim. Açtım parantezleri. Şurayı aldım böyle. Gel bakayım sen. Hop gönderdim buraya. Şimdi bir tane citorum olacak. Hop pardon. Toru yaptım. Böyle yaptım. Setter istiyorum. Aynen setter istiyorum. Bir düşünün başta. Altla tıklıyorum buralara. Çok yanlış yere tıkladım ya. Yanlış yere tıkladım. Altta tıklamak çok rahatlatıyor. Yani rahatlatıyor dediğim işi kolaylaştırıyor. VS Code'un sevdiğim yanlarından bir tanesi aslında şu. Mesela şeyde çalışırken ekran çıkmamıştır herhalde. Mesela şeyde çalışırken IntelliJ'de falan kısa yollar farklılık gösterebiliyor. Ben o yüzden VS Code'da çalışıp işte her şeyi tekide de halledip işten kurtulmayı seviyorum diyebilirim. Ek olarak bir de VS Code'un şeyi var. Her şeyi tekide de dedim ya. Ben buradan mesela Java falan da yazabilirim. Java diyorum. JavaScript de yazabilirim. Python da yazabilirim. O yüzden tekide beni kurtarıyor. O benim çok hoşuma gidiyor diyeyim. Buraya da constructor'ımız ama constructor diyorum. Bu yıldırımızı yazalım. Neydi sen? User build hop return new user dedik. Name, surname, email, password, adres gönderdim, kapattım. Bu yıldırımız hazır. İkinci çok daha hızlı bitti. Şimdi üçüncüye geleceğiz. Order'dı yanlış hatırlamıyorsam. Hop, sen ama şuraya bir git ya. Şu kenarda kaldı sen lütfen. Oradaymış. Order'da inam var. Bir de o inamı da oluşturalım. Şimdi ilk inamı mı oluştursak acaba? İlk inamı oluşturalım. İnam için şöyle yapalım bence. Bir components diye bir şey oluşturalım. Bunun içine de order status diyelim. Order. Sen şuraya gel. Şimdi bu public inam olacak. İşte ne demiştik? Hop. Şuraya. Bunu buradan kopyalasam büyük ihtimal olmayacak. Ondan dolayı öyle yapıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam işte
Garip garip şeyler geliyor. Evet. Şimdi oldu. Okey, bu kadar inan yani. Şimdi order'a geldik. Order entity'mizi koyalım bir. Entity ID. Hayır. ID generated value. Bu sefer yemem ama. Strateji generation type. Bak gene çıkmadı ya. Allah Allah. Ben mi yanlış yazıyorum acaba? Bence yazmıyorum. Şuradan. Bu neden böyle oluyor bilmiyorum. Daha önce de karşıma çıkmadı yani. Video için yolu buydu herhalde. Gel bakayım sen. Hop bak geldim. Identity. Identity büyük tabii ki de. Aşağıya da gel. Ben buraya bakıp nasıl yazıyorum? Zaten bir şey yazmıyordum da. Private long ID dedim. Haydi bakayım. Hatalara görüşürüz. Şimdi burada biraz şeyimiz var. Mesela user ID dedik. Google ISBN dedik. Bunlar diğer tablolarla bağlantılı olduğu için farklı şeyler, anotasyonlar kullanmamız gerekiyor. Ben şimdilik normal yazıyorum. Sonraki videoda bunları düzenleyeceğiz. Private user ID. Private dedik. Bunları mesela user ID dedik ama user ID'si mesela string ama long. Ben bunu neden user şeklinde tutuyorum diye düşünebilirsiniz. Bu çok normal bir şey. Biz tabloları bağlarken tablo yerine artık nesne diyeyim, JPI ile nesneleri bağlarken, sınıfları bağlarken daha doğrusu, mesela buraya ben direkt user ID'sini getiremiyorum. User'ı getiriyorum. O user ID'yi o şekilde çekiyorum diyeyim. Bunu sonraki videoda çok daha iyi bir şekilde açıklayacağım. Private int piece private int order date private order status imported bakayım order status. Şimdi geldik işin hop, şurası niye açık ya, hiç de sevmem orası açık çalışma. Hop getters and setters. Bir tane ya da şöyle yapayım. Yeni öğrendiğimiz yolla yapalım. Constructor'ın böyle yazıldığı konusunda çok şüpheliyim ama bakalım. Hepsini göndermeden önce ben sadece şunları bir alabilir miyim? Aldım. Constructor. Şuna tıklasam da direkt hepsini mi çek? Mouse tıklayamıyorum herhalde. Bir daha deneyeceğim. Mouse tıklanmıyor oraya. Constructor'ları da yazdık. Sıra geldi bu yıldır ha. Başka eklemem gereken bir şey var mı? Yok. Hepsinde böyle ilerledik zaten. Public static class builder. Hop hop. Seni artık kapatsam mı? Kapatabilirim ya seni. Şurayı şöyle aldım. Şimdi geldim buraya. Noktayı koydum. Generate setters dedim. Ondan önce bir jitorum vardı, onu unuttum ama. Şu sıfırı sildim. Şuralara geldim. Alt. Hop. Bu yıldır döneceğiz. Ne döneceğimizi bir şaşırdım. Tamam. Hiç şey yapmadan şöyle end tuşuna baslam aslında olur bak. End'e de bastık. Süper ya.
return this id'yi ben id dedim sana. Senin onu küçülttüm. Senin b'ni küçülttüm. Senin f'ni küçülttüm. Senin onu küçülttüm. Senin de onu küçülttüm. Yes, şimdi buradayız. Burada yapmam gereken şey, bir saniye aklıma bir şey takıldı. Order date int almışız. Aklım takıldı orada görünce. Order date aslında şöyle alsak daha doğrudur. Date yazdım buraya. Buraya da date format, date time format mıydı? Date time format yazdım. Pattern'i de day. Şimdi date'i int almışım. Ne akılda ben de bilmiyorum. Şimdi aklıma geldi de bilmiyorum. Bu şekilde yapsak daha sağlıklı olacak bizim için. Çünkü yani sonuçta date ve pattern'i de böyle belirlememiz sebebi biz böyle kullanıyoruz. Ondan dolayı yani biz şey olarak, Türkiye olarak, şimdi sen date lan C'yi yaptım. Sen date ol ya. Sen de bir date ol. Sen de bir date ol. Sen de bir date ol. Bunların hepsini otomatik güncellese aslında çok güzel olur. Burada da bir tane date vardır kesin. Sen de date ol. Sen de date ol o zaman. Okey, şu anda tamam. Aslında bunların hepsinin otomatik güncellemenin de bir yolu vardır aynı. Çünkü öyle pek şey değil. İyi değil. Şimdi geldik buraya. Public order build swap turn new order dedim. Açtım parantezimi. Şuraya şunu koyayım madem öyle. User ID book ISBN piece order date order status dedim ve kapattım. Bu kadar. Tüm sınıflarımızı şu anda oluşturduk. Tabii ki de güncelleyeceğiz dediğim gibi sonraki videoda. Bu video biraz uzun olabilir. Her şeyin temelini attığımız için aslında uzun biraz. Bu şekilde. Evet. Geri döndüm. Şimdi son olarak şeyimizi yapıp kapatalım. Mesela o şeyleri nasıl kullanıyoruz? Builder fonksiyonları. Mesela book için kullanalım. Book tamam. New book dedim. Dedikten sonra builder'ı koyuyorum. Bundan sonra şöyle insem daha rahat çalışırım. Bundan builder'dan sonra mesela neyimiz vardı bizim book'ta acaba ya? Bakalım. Nokta ISBN diyorum. Bunun içine deneme yazdım. Burada bu hatayı vermesi gayet normal çünkü sonuna şu build şeyimiz vardı ya, onu koyacağız ve çözülmesi lazım artık. O çözülmüyor. Niye çözülmüyorsun sen? Hepsini yazayım, ondan sonra şey yapayım. Burada builder B'si büyük yaptık değil mi? Tamam. Şimdi diğer şeyler yazalım. İşte title. Bu şekilde daha rahat görebildiğimiz için builder'ı kullanıyoruz biz aslında. Burası da deneme olsun. Bu niye hala gitmedi ya? Author deneme. Author'un denemesi küçük. Price stock text sonuncuyu hatırlıyorum. Deneme olsun. Stock'umuz int miydi? Şunu import etmemişiz ondan dolayı ya. Ben de diyorum niye böyle?
hiç de bir şey göstermiyor. Double'mış mesela, bu 0.0 dedim. Domuzda 5 olsun. Bu şekilde görerek şey yapabiliyoruz. Burada tabii ki pek göremedim ama şeyden dolayı, bu şey yapmadığımız için. Bu şekilde görerek yapabiliyoruz. Bu yollar buna yarıyor. Yani kullanışlı mı? Bazı durumlarda kullanışlı. Bu bizim projede ne kadar gerek var bilmiyorum ama kullanmak istedim. Ondan dolayı kullandım. Bu şekilde ilk videomuz bu şekildeydi. E, Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda geri dönüşlerinizi yapmayı unutmayın. Ve kendinize iyi bakın diyeyim. Bunları kitaba yükleyeceğim bu arada. Yüklüyorum. Yani iki branch altında, development ve main adında yükleyeceğim. O şekilde teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.